Rodrigo. Acının, kırılan umutların, kaybedişin, yok oluşun resmi çizilebilir çoğu zaman. Belki bir heykel de dikilebilir. Çünkü görmek her zaman daha kolaydır. Ama duymak, hissetmek, o da o kadar kolay olur mu her zaman? Hem de gözlerini bir hastalığa bağışlamış biri için. İspanya'nın iç savaşlarla boğuştuğu günlerde kararın verilmesiyle tüm duyguların gitarın klavyesine döküldüğü o karanlık günlerde yazılmış Rodrigo'nun gitar konçertosu. İspanya'da 22 Kasım 1901'de dünyaya gelen Joaquín Rodrigo henüz daha 3 yaşında gözlerini difteri hastalığı sebebiyle kaybetmişti. Bu hastalık ona belki de görmekten daha büyük özellikler kazandırmış. Kaybetmiş bir çocuk gibi olmamış hiçbir zaman. Müziğe sımsıkı sarılmış. Öyle başarılı bir öğrenci olmuş ki aldığı burslar sayesinde artık Paris macerası başlamış. Bu konçertonun mihenk taşı sayılabilecek bu gelişme aynı zamanda Rodrigo'ya aşkın en büyüğünü tattırmış. Konçerto için onun gözleri olacak bu kadın Sefaret Yahudilerinden İstanbul doğumlu Türk kızı Victoria Camhi ile tanışmış. Bu tanışma artık onun hayatını saran bir aşka dönüşmüş ve şanı şöhreti bir kenara bırakıp İspanya'ya yerleşmişler. İspanya iç savaşın içinde ve tarihin en acı günlerini yaşarken ünlü ressam Picasso'nun da kayıtsız kalmadığı Guernica bombardımanının ardından Concerto de Aranjuez eserini ilmek ilmek işlemeye başlamış Rodrigo. Eser henüz devam ederken çift aşklarının belki en mükemmel anlarını yaşıyorlarmış. Tam ilişkilerini bir bebek ile taçlandırmayı beklerken bebeklerini kaybetmişler. Eser melodik olarak acıyı o kadar yansıtır ki duyumsamamak elde değildir. Melodiler bir klasik müzik kadar uzakta kalamaz insan kalbine. Belki de bu coğrafyada daha rahat duyabileceğimiz ezgiler olduğundandır. İlk bölümde savaşın, bombaların, kaybedilen insanların acısını portrelerde bir roman gibi anlatır besteci ve en büyük yardımcısı eşi. İlk bölüm sona ererken yavaş yavaş melodik armoni kendini rahatsız edici triton benzeri armonik gerginliklere bırakır. Evlatlarını henüz beklerken ölümüyle yıkılan çiftin ikinci bölümde onun yarattığı yıkım evresini anlattıkları rivayet edilir. İkinci bölümde karışıklık ve toparlanmaya çalışma durumu hakimdir.
ana melodiye dönen diğer sazları ve gitarın sürekli hüzne ve karmaşaya yaklaştığını görürüz. Yani hayat bir yandan onları zorlarken onlar acının içinde sürüklenirler. Vivaldi'nin o harika 4 mevsimini kaç kişi bilir ya da Ravel'in Boleros'unu kaç kişi ıslıkla çalabilir veya Beethoven'ın Ay Işığı sonatını? Özel ilgisi olanlar dışında ağır müzikler gelir bunlar bize. Kimse oturup Türk marşıyla kadeh tokuşturmaz. Kimse efkarını Beethoven'la aşmaya çalışmaz. Çünkü sevsek de bizden değildirler sanki. Ağırdırlar. Yüzümüzü, sevincimizi ya da her neyse ruh halimizi onu sıkıntılı bir ruh haline döndürebilirler. Oysa o gitarların muhteşem gösterisini, içinde gül ve kastaniyetin büyülü rakısını barındıran bu müziği, gitar konçertosunu ne kadar çabuk benimsemiş, bizden saymış, yaşamımızın her anıyla özdeşleştirmişizdir. Nedir bunun sırrı acaba? Ona bir Türk'ün elinin değmesi olabilir mi? Sadece biz değil, bütün dünya özgün adı Concerto de Aranjuez olan bu müziği sevdi. Her tür çalgıyla çalındı. Hafif müziğe uyarlandı, kimi ülkelerin ulusal marşı oldu, kimi filmlerin unutulmaz müziği. Nereye konulsa oraya bir asalet, bir seçkinlik, hüzünlü bir başkaldırı esintisi. Yenilsek de varız türü bir dostlar sofrası havası getiren bu yapıtın öyküsünü, emek verenlerini ne kadar biliyoruz? En önemlisi Rodrigo 1929'da bir Türk hanımla tanışmasaydı o güzelim konçertonun hiç olmayabileceği aklımıza gelir miydi? Ve bir güzel çocuk ölmeden önce son arzusu olarak onu istemeseydi. Rodrigo'nun gitar konçertosu sadece onlara değil, belki de birçok hayata acının yolunda eşlik etmiştir yahut eşlik etmesi çok istenmiştir. Tarih 6 Mayıs 1972. Yer Ankara Ulucanlar Cezaevi. Cezaevinin bahçesinden idam sehpasına yürüyen Deniz gezmiş de çok istemiştir Rodrigo ona eşlik etsin diye. O sahneyi çok iyi somutladım. Bir mitinge gider gibi gideceğim idama, asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim, postallarımı, parkamı. Beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler. Giymeyeceğim. Tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak, bir sigara yakacağım, sonra demli güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu da dinlemek isterim orada. Sanırım asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler. Sonra urganı kendim geçireceğim boynuma ve dönüp orada asılmamı seyredenlere burada ölen yalnızca bedenimdir
Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Düşüncem yaşayacak. Diyecekti Deniz Gezmiş 1972 yılının 6 Mayıs'ında asılmadan önce. Fakat bu isteği kabul edilmemiştir. O yine de böylesi bir besteyi özümsemiş ola ki bu kadar çok talep etmiştir ölüme onun ezgileriyle gitmeyi. Rodrigo acısının mühürünü tasarlamış ve dünyaya o mühürü basıp göçmüş. Görmeyen gözlerine inat, gözlerden akan yaşın ne demek olduğunu özümsetmiş. Duyabilen insanlara selam olsun. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.